Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve herkesin çok kolay bir şekilde yapabileceği ev baklavası tarifi paylaştım. Videomda bütün ayrıntılarıyla anlattığım ev baklavasını daha önce hiç baklava hamuru açmadım diyenler bile çok kolay bir şekilde yapabilecek. Eğer videomdaki bütün püf noktalara uyarsanız %100 garanti bir tarif diyebilirim. Ağızda dağılan kıyır kıyır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle harika bir baklava tarifi. Bundan sonra bayramlarda dışarıdan baklava almanıza veya baklavalık yufkayla evde yapmanıza gerek kalmayacak. Siz de evde bu tarifle çok rahat baklava açıp yapabilirsiniz ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hamurumuzu yaparak tarifimize başlayalım. Hamur için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay kaşığının ucu kadar kabartma tozu, 1 çimdik tuz ve 2 yemek kaşığı kadar sirkeyi güzelce önce bir karıştırıyorum. Sirke olarak üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri karıştırdıktan sonra yarım kilo böreklik baklavalık unu ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ben burada hamuru makinede yoğurdum. İlk başta gördüğünüz gibi hamur çok cıvık duruyor ama yoğurdukça toparlanıyor. O yüzden çok fazla un eklemeyin. Elinizde yoğururken de aynı şekilde olacaktır. İlk başta çok çabuk gelecek, daha sonra toparlanacaktır. Yarım kilo un bu malzemelerle tam geliyor. Eğer çok cıvık olduğunu düşünürseniz çok az yarım çay bardağı kadar daha un ekleyebilirsiniz. Hamur yoğrulduktan sonra onu çok minik bezelere ayıracağım. Bunun sebebi de şu. Eğer bezeleri büyük tutarsanız çok büyük açmanız gerekiyor inceltmek için. Bu da çok zor oluyor. Bezeleri minik minik aldığınız zaman açması çok daha kolay oluyor. Böylece yufkaları istediğiniz ölçüde kontrollü bir şekilde çok güzel inceltip kıyır kıyır güzel baklavalar elde etmiş oluyoruz. Burada beze sayısı çok önemli değil. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Büyük bezeler alıp büyük yufkalar açıp daha kısa sürede yapabilirsiniz. Ama ben herkesin yapabileceği şekilde en kolay halini anlatmak istediğim için böyle minicik minicik bezelerle yufkalar açtım. Hamurumuzu bu şekilde bezeledikten sonra tabağa hafif nişastalayıp ve tabağımı da temiz bir poşetin içine geçirip en az 2-3 saat kadar bezelerimi dinlendiriyorum. Bezeleri ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar kolay açılacaktır. Bundan dolayı hamurunuzu bir gün önceden yapıp ya da akşamdan yapıp ertesi gün baklavanızı açabilirsiniz. Sizin için daha kolay olacaktır. Bütün hamurlarımı bezeledim ve onları birer temiz poşete koyup bir kenara kaldırdım. Şerbetimizin yapımına geçecek olursak 5 bardak suya 4 bardak kadar şeker koyuyorum. İçine de bir tane limon atıp en az 20 dakika kadar orta ateşte kaynatıyorum şerbeti. Şerbetimiz ne çok koyu olacak, yani böyle ağdalı bir halde olacak, ne de çok cıvık bir halde olacak. Çok cıvık olursa baklavayı çok ıslatır. Çok ağdalı olursa da bu sefer baklava çekmez. Ondan dolayı 5 bardağa 4 bardak şeker tam geliyor ama dediğim gibi en az bir 20 dakika orta ateşte kaynatmak gerekiyor mutlaka. Hamur dinlenirken ben bir yandan da tereyağımı hazırlıyorum. Bunun için 250 gram kadar tereyağı, yani bir paket ediyor. Bunu güzelce eritip üzerindeki köpükleri olabildiğince almaya çalıştım. Üzerine de yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekledim. Ve ılıması için onu da bir kenara aldık. En az 2-3 saat kadar dinlendirdiğim hamurumu açma işlemine geçtim. Hamuru açarken mısır veya buğday nişastası kullanıyoruz sadece. Ben burada karışık nişasta kullandım. Siz de karıştırabilirsiniz. Ama asla nişastayı unla karıştırmayın. Çünkü bu hamuru daha da kalınlaştıracaktır unun yoğunluğundan dolayı. Ve nişastayı ilk bezeyi açarken kullanıyoruz sadece. Bolca kullanıyoruz. Daha sonra nişasta kullanmamaya çalışın. Çünkü daha sonra koyduğunuz nişastalar arasında kalacaktır. En son kesmeden önce bir oklavanın üzerinde hafif silkeleyerek nişastaların dökülmesini de sağlayabilirsiniz. Çünkü arada kalan fazla nişasta şerbette buluştuğu zaman hamurlaşma yapıyor ve baklavanın o kıyır kıyır halini bozuyor. Bundan dolayı ne kadar az nişastayla açarsanız o kadar iyidir. Hamurumu bu şekilde iyice incelttikten sonra 4 parçaya kesiyorum. Bir pizza bıçağıyla kesebilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Bıçakla biraz daha zor olabilir. Bu şekilde 4 parçaya kestikten sonra kenar kısmından uç kısmına doğru parmağımla birleştirip
Uç kısımlarını üst üste koyuyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Ama siz farklı şekillerde verebilirsiniz tabii ki. Daha sonra da uç kısımlarına ceviz, fındık, fıstık ne arzu ederseniz o şekilde koyup kenarlarından üstüne katlayıp içindekinin dökülmemesi için bu şekilde geri katlıyoruz. Katlarken de çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Ve baklavalarımız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Eğer yufkayı çok büyük açarsanız bu baklava dilimleri de daha büyük olmuş olacak. Ama bence ekranda gördüğünüz boyut çok ideal. Ne çok büyük ne de çok küçük. Servis de çok kolay oluyor bu şekilde. Bu hamuru açarken ikinci bir püf nokta da şu. Hamuru hızlı bir şekilde açmaya çalışın. Yavaş yavaş açtığınız zaman hamur çok hızlı bir şekilde kuruyor. Ve açmak gerçekten çok zor oluyor. Ne kadar hızlı açarsanız o kadar daha kolay ve yumuşacık, incecik hamur elde etmiş oluyorsunuz. Ben baklavalarımın bir tepsisini cevizli, bir tepsisini de fıstıklı yaptım. Yaklaşık 200 gram kadar ceviz, 150 gram kadar da fıstık kullandım. 6 tane minik beze artmıştı. Onunla da tahinli kuru baklava yaptım. Siz içi biraz daha artırıp geri kalanını da minik bir tepsi daha çıkartabilirsiniz. Baklavalarımın hepsi bittikten sonra yağlama işlemine geçiyoruz. Yağın her tarafına gelmesini istediğim için fırçayla sürdüm. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde boşluk ve kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını güzelce yağlıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında yaklaşık bir 15-20 dakika kadar pişireceğim. Bu 20 dakikanın sonunda fırın derecesini 145 dereceye alıp iyice içi çekip güzelce pişmesi için en az bir yarım saatte 145 derecede pişireceğim. Baklavanın dışı çok çabuk kızarıyor. Bundan dolayı pişti sanabilirsiniz. Ama aslında içi daha pişmemiş oluyor. Bu yüzden baklavamızı kontrollü pişirmek çok önemli. Pişen baklavayı fırından aldıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika ilk böyle harı çıkana kadar hafif bekletiyorum. Sonra oda ısısında soğumuş olan şerbeti güzelce her yerine gelecek şekilde döküyorum. Ben 2 tepsi baklavayı şerbetlemedim. Küçük olan tepsiyi şerbetledim. Bundan dolayı şerbetimin yaklaşık yarısını kullandım. Diğer kalan baklavayı da kapalı bir şekilde muhafaza edip daha sonra fırında yaklaşık bir 150-160 derecede tekrardan yağını salmasını sağlayacak şekilde ısıtıp soğuk şerbetle yeniden şerbetleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi baklavam hemen hemen şerbetin tamamını çekti. Şerbetledikten yaklaşık yarım saat sonra kadar bu görüntüyü çekti. Ama yine de baklavamız tamamen şerbetini çekmişti. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar hiçbir şekilde hamurlaşma olmadı. Bütün şerbeti çekmesine rağmen hala daha kıyır kıyır baklavamız duruyor. Ve hemen hemen tüm tatlılarda olduğu gibi ertesi gün çok daha lezzetli bir haldeydi. O yüzden benim tavsiyem baklavayı yaptığınız gün değil, ertesi gün yerseniz çok daha lezzetli olacak. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Çünkü baklava yapmak gerçekten çok zahmetli. Ve bu tarifle verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınızdan emin olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.